Selam dostlar, alemin ve ailenizin en değişik kanalına hoş geldiniz. Değişik yollarda Avrupa'nın en büyük şehri Moskova'da ve Moskova'nın kalbi sayılabilecek bir noktaya doğru gidiyoruz. Kızıl Meydan'a doğru gidiyoruz. Sağ tarafımda hemen görüyorsunuz Kremlin var. Oradan Putin'e el sağlıyoruz. Sol tarafımda bence dünyanın en güzel katedrali var. Hemen ona da el sağlıyoruz. O arkamda görmüş olduğunuz beyaz renkli bina da dünyanın belki de en eski ve en güzel alışveriş merkezlerinden bir tanesi. Şu an ben Moskova Nehri üzerindeki bir köprüden Kızıl Meydan'a doğru çıkıyorum. Kızıl Meydan'dan giriş yaparak Moskova'nın ara ve arka sokaklarına gireceğiz. Ve bugün Moskova'yı keşfedeceğiz. Bakalım Moskova'da bizi ne sürprizler bekliyor. Hadi gelin şimdi Kızıl Meydan'a gidelim. Evet, bugün inanıyorum ki size çok güzel bir video çekeceğim. Ve adeta Moskova'yı benimle beraber şu an geziyormuş gibi hissedeceksiniz. Bu gördüğünüz bu kırmızı yapı etrafı bakın ta kulelerle dolaşıyor. Onun aralarında da kale surları gibi alan var. Bu gördüğünüz nokta Kremlin Sarayı'nın etrafı ve içeride görmüş olduğunuz o beyaz yapıda Kremlin Sarayı. Bay Putin içeride takılıyor. Bu altta gördüğünüz noktada Moskova Nehri. Moskova Nehri kışın buz tutuyor arkadaşlar. Bu gördüğünüz alan tamamen üstü bir karışığa yakın belki de buz tabakasıyla kaplanıyor. Evet, şu an Kızıl Meydan'a doğru yürüyoruz. Her tarafta ilginç yapılar görebilirsiniz. Şu görmüş olduğunuz arkadaki gökdelen de belki de 70 senelik bir binayı görüyorsunuz. Tam şu arkadaki beyaz ucunda kubbe olan nokta 70 senelik 80 senelik bir gökdelen. Evet, Kızıl Meydan'a doğru giriş yapıyoruz şu an. Moskova aslında daha 100 yıllık bir başkent. 100 yıl öncesine kadar burası bir başkent değildi. 1917'de biliyorsunuz Ekim devrimi gerçekleşiyor ve Bolşevikler yeniliyor. Çarlık Rus'a gidiyor. Onun yerine de sosyalist Sovyet Cumhuriyetler Birliği kuruluyor buraya. Ve 1918'de burası bir başkent oluyor. Daha sonrasında tabii ki Rusya Federasyonu da başkent olarak burası devam ediyor. Son 100 yıllık bir başkent şehri gözükse de aslında burası da tarihi ve kadim bir şehir. Daha öncesinde başkent Çarlık Rusya zamanında Petersburg'daydı. Petersburg başkent olduğu süreçte dahi burası yine önemli bir noktaydı Moskova. Nitekim daha sonrasında da başkenti buraya taşıdılar ve 105 yıldır Rusya'da kurulan Rus devletlerinin başkentliğine muhatap oluyor. Evet, Kremlin'i görüyorsunuz. Kremlin'in dış duvarları kırmızımsı. Orada eski devlet tarih müzesi var. Kırmızı. Aziz Vasil Kilisesi'ne bakıyorsunuz. Bu da kırmızımsı. Ve bu meydanın adı da Kızıl Meydan. Komünist rejimden kalma bir ülkedeyiz. Komünizmin rengi de kırmızıydı. Bütün bunlar akla gelip düşündüğünüz zaman ne geliyor aklımıza? Demek ki burası bu yüzden Kızıl Meydan. Ya komünistlikten gelmiş ya da etraftaki binaların kırmızı, kızıl olduğundan gelmiş. Ama aslında ikisi de değil. Eski Rus dilinde kızıl, yani çevrildiği zaman kızıla dönüşen o kelime aslında güzel meydan. Güzel meydan manasına geliyor. Şu an biz Güzel Meydan'dayız ve Güzel Meydan'ı geziyoruz. Kızılların komünistlik ya da etraftaki binaların kırmızı olmasıyla hiç alakası yok. Gerçekten. Hani benzerini dünyanın başka bir bölgesinde neredeyse göremeyeceğiniz bir bina. Şimdi bakın. Bunun simetrisi burada. Bunun simetrisi orada. Şimdi bununki burada. Bunun simetrisi burada. Bunun simetrisi yok ve bu 9. Demek ki burada benim bilmediğim bir şey var ama ne olduğunu ben de bilmiyorum şu an. Katatlerin burada bir minyatürü.
Şimdi Gum Plaza, Rusya dediniz, Moskova dediniz mi? Gum Plaza insanların ilk aklına gelen yerlerden bir tanesi oluyor. Bu gördüğünüz koca böyle saray gibi yer şu an aslında bir AVM arkadaşlar. Burası 1615 yılında inşa ediliyor. Sonra biliyorsunuz Moskova'ya da geliyor Napolyon. Ve Napolyon'un buraya geldiği sırada burayı bombardıman hani bombaya tutuyorlar. O var yani eski tip bombalar. Ata bunu biraz parçalıyorlar. Sonra 1800'lerde tekrar restore oluyor. 1900'lerin başında tekrardan restore oluyor. Sonra en son bu halini alırken de hatta şey söyleniyor. İşte bir mimar burayı restore ediyor. Restorasyonda da çalışan Türkler olmuş hatta restorasyon inşası sırasında ve bugünkü gördüğünüz son halini alıyor. Dünyanın belki de en eski ya da en estetik AVM binalarından bir tanesi. Size çok hızlı içini göstereyim çok sıkmadan. Bu meydanda 2-3 dakika daha geçireceğiz. Ondan sonra içerilere doğru girmeye devam edeceğiz. Şu an Marksist sistemin kurucusu, Ekim devriminin öncüsü ve Sovyetler Birliği'nin kurucusu Lenin'in mozelesinin önüne geldik. Daha doğrusu mozele demek doğru mu olur buraya bilmiyorum. Ama burada bizzat Lenin'in mumyası var arkadaşlar. Şu an Lenin'in tamamen kendisi mumyalanmış bir şekilde bu içeride yatıyor. Ve bu mumya olabildiğince de korunmaya çalışılıyor. Ve bu mumyanın doğru ya da değil kaynaklarımı doğrulayamam. 200.000 dolar yıllık masrafı var diyorlar şuranın. İşte bu mozelenin bakımı ve de Lenin'in mumya olarak çürümemesinin için. Evet, Marksist, Leninist sistemin kurucusu, işte Ekim devriminin lideri, sosyalizmin kurucusu adamın derdi neydi? Kapitalizmdi. Tamamen derdi kapitalizmdi ama geçti üzerinden 60-70 sene sonra ne oldu? Hop karşısına AVM açıldı ve dünya markalarını yani kapitalist sistemin en önde giden markalarını gelip de adamın tam merkezine mezarının karşısına koydular. İşte kim kazandı savaşı derseniz kimin kazandığı aslında belki de Lenin'in mezarının hemen karşısındaki o kapitalist mağazalardan anlamak mümkün. Adamın burada şey sızlıyor. Alo. Ne yapıyor orada kapitalist markalar? Şimdi Gum Plaza'nın içerisine girdim. Gördüğünüz gibi markalar burada. Buranın akşam halini galiba ya bu akşam bir daha gösteririm ışıklandırmasını ya da zaten bir önceki bölümde izlemiştiniz. Gerçi savaştan sonra Rusya biliyorsunuz ambargolar uygulandı. O ambargolar sırasında birçok aslında mağaza kapandı ama ona rağmen yine kapatmayan, burada kalmayı tercih eden de birçok bina var. Yine Sovyetlerden kalma, daha doğrusu daha eskiden yani Sovyet ya da Çar deyince anlayın ki aslında Ruslardan bahsediyorum ama arada dilim Sovyet, arada dilim Rus'a gidiyor ya da Çar'a gidiyor. Ama anlayın ki adamlar oldu bitti zaten estetik. Bu AVM'de o estetiği yansıtan bir AVM olmuş. Gumun tam ortasındayız ve buradaki havuza çok ilginçtir karpuz koymuşlar. Gerçek karpuz. Kazan karpuzu. İkinci kata da şey koymuşlar, kavun koymuşlar. Değişik yollarda ile Evet. Moskova keşfine devam. Şu an yakalandık. Yusuf tekrar bize bugün eşlik edecek, Moskova'yı gezdirecek. Herkese selam tekrar. Bugün Rusya'nın en eski alışveriş merkezlerinden bir tanesindeyiz. Şurada da gördüğünüz gibi kavun karpuz atmışlar her yere soğusun diye. Bak. Buradaki gördüğünüz bütün mağazalar Rusya'daki en pahalı alışveriş yapılarının mağazalar. Şurada bir tişörtün ortalama fiyatı 50.000-60.000 TL civarında. İçeri istersen girip şu fiyatları soralım. Vazgeçtim. Sormaya bile para alsalar battık. Şu an bir tane Rus ürünlerinin satıldığı bir yere geldik. Geleneksel tarzda ürünler var. Çiçek balı. Değil mi? Bal bu. Bu da karakovan balı mı? Evet. Yani onlarca yüzler çeşit çikolata var burada.
Aman aman da uçuk fiyatlar değil, 100 lira. Evet, bu biraz pahalı. Rusya'nın en pahalı alışveriş. Ama bu matruşka değilmiş. Ya bu değişik daha doğrusu. Aslında matruşka ama bir tık dizaynı farklı. Ha, açılmıyormuş, pardon. Açıp gösterecektim matruşkayı ama bantlı. Mesela şöyle bir tane şey var. Bu ne bu? Şampanya değil mi? Evet. 1100 yani 200 300 TL yok. Yani 300 TL verelim. 100 dolar falan. Yok be, ne 100 O 100 dolar. var, 10 dolar. 11 dolar. 1126 ruble Aynen. yaklaşık 11 dolar yapıyor, evet. Türkiye'de ne kadar bilmiyorum ama. Türkiye'den çok çok daha ucuz bir rakam var. Evet, şimdi Kızıl Meydan'a son bir bakış atıyoruz. Katedralin önünden başladık. Gumun içerisinden girdik. En sona kadar geldik. Burada eski tarih, devlet tarih müzesi binası gibi bir şey var. Buna girmek de 1000 galiba. Evet. Maşallah. Yani şurada Putin'e selam vereceğim diyorsun. Kremlin'in kapısından içeri giriyorsun, 1000. Ona gireyim diyorsun, 1000. Şurada bir şey içeyim desen, yiyeyim desen 1000. Buna gireyim desem 1000. Daha 50 tane şey var. O ne bileyim, gideceğimiz tiyatro şimdi. Orada bir tiyatro izlemek, bazı biletleri 250-300 euroymuş. Evet, 300 euro, 400 euro. Bayağı Neyse. pahalı. O yüzden biz girici değiliz, bakıcıyız. Evet. Yola devam. Şimdi biz nereye gidiyoruz? Şimdi aşağı doğru ineceğiz. Aşağıda Balşoi Tiyatrosu'na doğru. Evet. O meşhur yani hiç alakası olmayan adam bile bir kere Balşoi Tiyatrosu'nu bir şekilde duymuştur. Ya da biraz sonra oraya gittiğimde bir iki tane oyun söyleyeceğim size. İlla ki onları duymuşsunuzdur. Balşoi Tiyatrosu'nda dıştan göreceğiz maalesef. İçten onu da göremeyeceğiz. Evet, Kızıl Meydan'dan çıkıyoruz. Çıkışımız bile şekil. Kapılara baksana da. Her yerde ilahiler. Bu arada şurası var ya, demir kaplama değil, bildiğin dökme demirden merdiven yapmış adamlar. Ora ne? Burası Moskova'nın tam olarak merkezi konuma sahip olan bir yer. Buraya para attığınızda uğur getirdiği söylenmekte. Burada da gördüğünüz gibi birçok sembol var. Yunusundan tutun, geyiğinden tutun, kuşundan tutun, kaplanından tutun, Kobra, fok balığından tutun, hepsi yılanından tutun. Parayı nereye atıyoruz? Parayı şurada görmüş olduğunuz gibi bayanın alttaki, tabii o kadar uzatmayacaksınız. Biraz daha ortaya atacaksınız. Hani paralar nerede? Kim Paraları topladı? arkada gördüğünüz gibi değnekçi abimiz topluyor. Ucunda mıknatıs Ben bunu var. atarsam küfür eder dayı ya. Ucunda mıknatıs var. O da büyük ihtimalle hıramlara falan bağışlıyordur. 1 ruble atıyorum, fazla bir şey değil. Eşiden köşeden yallah. O çemberin de çemberinde kaldı. Dileğim tutacak. Evleniyoruz mu seni? Hadi iyisin Memo. Şimdi bu Rusların tarih sahnesi boyunca kaybolan isimsiz kahramanların ithafen yapılmış ve hiç sönmeden yanan bir ateş. Aynısı Kırgızistan'da da vardı. Aynısı Kaliningrad'da da vardı. Petersburg'da da vardı. Daha birçok yerde dünyanın gazı bol olan milletlerde bu tarz anıtlar var. Burada gördüğünüz bu mauzoleylerde hepsi bir oblastları temsil ediyor değil mi? Evet, hepsi Bunlar oblast değil aslında, burası belli bir Rusya'nın içerisinde en çok savaş, Sovyetler zamanında o savaştaki en çok ölen askerlerin aslında çok önemli olan yerlerin buradaki isimlerini görüyoruz. burada da şu an Tuva yazıyor. Tuva da aslında Tuva. bir bölge. Evet, Tuva. Ve Tuva Tuva Türkleri var. Türklerinin de içinde yaşadığı bir coğrafya orası. Biz de Tuva Türklerini ziyarete gideceğiz. Moğolistan dönüşünde. Bunu tahmin edin diyecektim. Bu Comalokko. Edemedim. Ha? Smolensk. Onu da Smolensk. bilmiyorum. Şu an kütüphane mi gidiyoruz? Evet, şimdi Rusya'nın en büyük kütüphanesine gidiyoruz. Abi 47 milyar 47 milyon adet kitap var ve şu an oraya gidiyoruz. Abi şu an dünyanın en büyük kütüphanelerden birisine gireceğiz. Avrupa'nın en büyük ikinci kütüphanesine giriyoruz. Ve kütüphaneye girmek için böyle bir kart çıkarmanız lazım. Evet, Artık 5 yıl boyunca kullanabiliyoruz. güzel ya. Moskova ya, bir hatıra anı oldu en azından. Evet, şöyle. Moskova kütüphanesine giriş kartım var artık.
Evet, Moskova Kütüphanesi'nin girişinde bizi Lenin karşılıyor. Kardeşim devlet güvenlik mahkemesine mi giriyoruz? Ne yapıyoruz? Durmadan form dolduruyoruz. 2 tane kitap görüp çıkacağız. Şu an kütüphanedeyiz. Burası çalışma salonu. Herkes gördüğünüz gibi ders çalışıyor. ...47 milyon eser vardı dediğim gibi ve yanılmıyorsam 200-300 bin tane de Türkçe içerik vardı. Türkçe kitap. Tabii ki bunlar Türkçeden kastım Özbek, Kazak, Kırgızca. Belki Türkiye Türkçesinin de eserleri vardır. Belki de Nazım Hikmet'ten de kitaplar vardır içeride. Yalnız bak dikkatini çekti mi? Bayağı yaşlı da var. Evet. Abi Rusya'da her mekanın girişinde böyle emanet bırakabileceğiniz yer var. Bu her yerde var değil mi? Evet. Her yerde emanet bırakabileceğin yerler var. Çünkü Rusya soğuk bir ülke, o yüzden her yerde İçeride kalın gezmiyor insanlar. Neyse şimdi bir sonraki durağa gidiyoruz. Daha şu bak açıktaki turistik metro hattı yapmışlar. Yeni metroyu açıkta gireceğiz. Oraya bir X-ray cihazıyla giriyoruz. Böyle bir şey olamaz ya. Vallahi delirdim. Bak şimdi sinirlendim ha. Dakika başı insan arıyorlar. Günde 500 kere aratıyorum kendimi. Dokundurtturuyorum ya. buraya gidelim. Abi bakın 100 ne alırsanız alın 100 gram 60 rupi. Oğlum bu Moskova bile ucuz ya. Ya tabii ki çok pahalısı da var. Aha bu nasıl fiyatlandırma oluyor? Bir dakika bunda da mı aynı 100 gramı? Şaka yapıyorsun ya. Daha 2 tane de bundan alayım mı? Koy ona koy. Burada yiyeceğiz zaten. Bu arada Türkçe konuşarak sipariş veriyorsunuz bu sırada abi. Tamam. Yeter. Teşekkür ederim. Kolay gelsin. Sağ ol. Sağ ol. Kolay gelsin. Kanka tutabilir misin? Neyden yapılıyordu? Buğday unu. İşte bu Rusların ünlü içeceği kıvas. Aslında buğday kompostosu gibi bir şey diyebilirim. 1,5 litresi 69. İstersen onu deneyelim. Bu zencefili çok kötü bir şey. Bizim hiç damak tadımıza göre değil. Bunlar kampot işte. Meyve suyu, limonata. Fiyatlar bu şekilde. Bu içecek. Ondan sonra burada da böyle 300 gramlık sushi var. 300 gram. Bir de bu 3 dolar. 3 dolar tutuyor. Bayağı uygun değil mi? Ya daha ne olsun sushi yiyor. Abi şu an ben ikinci tabağı aldım bu arada. Yiyorum bir yandan. Şu an doyduk yani. 2 kişi ağzımıza kadar doyduk ve 100 lira yani 100 TL'ye sushi yedik, içeceklerimizi de içtik. Bu market Eurospar mı dedin? Eurospar. Bu her yerde var mı? Moskova'da her yerde var. Tamam bundan sonra benim kankam Eurospar. İnşallah bütün Rusya'da vardır ya. Abi bayağı güzel. Ben 3.'yü yiyorum şu an. 3.'ye geçtim. Yani fiyat performans gerçekten fiyat performans. Burası Moskova'nın en meşhur Bolşoi tiyatrosu. Sadece Moskova'nın dersek hakaret olur. Yani Dünyanın. aslında baktığımızda dünyanın sayılı yerlerinden birisi burası. İçeriye girmek için bir tiyatroyu, bir baleyi, herhangi bir gösteri izlemek için yaklaşık 300-400 dolarcıklar oynuyor. Bu fiyatlarda içeriye giriş yapılabiliyor ama daha uyguna da biletler bulunabiliyor. Ancak içeriye o biletleri bulmak çok zor çünkü hemen anında tükeniyor. O yüzden biz sadece şu an dışarıdan bakmakla yetinebiliyoruz. Hayır saçma. Saçma salak yerlere 1000 ruble alıp giriyorsunuz yani hiç alakası yani gereksiz saçma yerlere insanları sokup 1000 ruble istiyorlar. Şimdi burada girmek için tiyatro bileti almanız lazım ya da Kuğu Balesi işte var. Mesela buranın işte ilk Kuğu Balesi hani var ya bizim işte ilkokulda çocuklarımız oynuyor o Kuğu Balesi dünyada ilk burada oynanmış mesela. Burada belki şurası da olabilir, belki şurası da olabilir. Bir tane kız yetimhanesi var. Bu kız yetimhanesindeki çocuklar eğlensin diye, yetimhanede tek başına kalmasın diye burada bir tane bale alanı yapıyorlar. Aslında burası ilk tiyatro değil, bale alanı. Bale gösterisi yapılıyor. Ve bu çocuklar bale yaparken ondan sonra şehirdeki halk duyuyor, görüyor ki ya burada çocuklar bir
eğlence veriyormuş, bir şeyler yapıyormuş. Gelip izleyelim, gelip izleyelim. İşte 1800'lerin başında burası inşaat ediliyor. Ondan sonra Sovyetlere geçince burası 1990'larda bir anda artık ünleniyor. Ama tabii ki zaten ondan önce de dünyanın en önemli balerinleri, dünyanın en önemli tiyatro sanatçıları aslında çoğu ilk gösterisinde burada yapıyor. Balçova buranın içerisinde aslında gösterilir size. Yani ben internetten bulduğum videoları da mutlaka göstermişimdir. Keşke girebilseydik. 1000 ruble buraya verirdim mesela. 2000 de verirdim. Ama buraya bilet almadan giremiyorsunuz ve buranın biletleri aylar öncesinden tükeniyor. O yüzden içeri girip göremeyeceğiz. Önünden böyle bakacağız. Burada da bir tane AVM yapmışlar yine. Benim nedense biraz bakın diğer şeylerden farklı. Yapılardan benim çok hoşuma gitti bu ya. Burası da AVM'ymiş. Ve en pahalı AVM'lerden birisiymiş. Şu 9 dolar. 1000 dolar Şu 1000 dolar evet bakalım. neredeyse. Ulan şimdi gördük. Şurada yazıyor. 93 bin ruble. Evet 650 ruble yaklaşık 1000 dolar. Şu görmüş olduğunuz şey polar. O da tişört mü yoksa? Şu da yaklaşık bir 8 dolar falandır. Bakalım. Kanka hiç bakma kaçak gel bir şey olur yırtılır şimdi. Evet bu da yaklaşık 1000 dolar. Oha o daha pahalı. Tişörte bak. Vay arkadaş. Oğlum vallahi Tayland'da 5 dolar almayanı dövüyorlar. Benim evde 2-3 tane var 5 dolar aldım. Fiyatını sorabiliriz istersen. Kanka boşver gidek gel. Almayayım mı? Ben alırız diye düşünmüştüm ama. Abi yazık günah şeylere bak ya. 1000 dolara tişört mü olur ya? Yok bu tipte fiyat sorarsan beni mağazadan atarlar. Adamlar diyor ki adam tipi bak hiç fakir gelmiş. Dolce Gabbana'dan işte Gucci'den şey yapıyor. Fiyat soruyor. Ucundan bir bakalım. Bakmaya korkuyorum fiyatı çıkartamıyorum. Kaç? Kaç lan bu? Şöyle bakacaksın. Oğlum çıkarma lan. 60 bin ruble yaklaşık. 600 dolar. Kapa gidek gel boşver kanka yeter o kadar. Evet ne diyoruz? Rus oligarkların parası züğürtün çenesini yorar diyoruz. Ve Avrat mıydı? Abrat. Arbat. Doğrusunu unuttum. Arbat Caddesi'ne doğru birazdan gidiyoruz. Şu an bu görmüş olduğunuz sokak gerçekten Moskova'nın en güzel sokaklarından bir tanesi. Tarihiyle, o binaların o dokusuyla ne bileyim o Nişantaşı'na çıkıyor atmosferiyle gibi. gerçekten yürüyünce insanı büyüleyen bir sokak burası. Evet şu an eski Avrat Caddesi'ne geldik. Burada birkaç size yer göstermek istiyorum. Burası ünlü bir cadde aslında. En eski caddelerinden birisiymiş. Turistlerin de en çok ziyaret ettiği yerlerden birisiymiş. Burada da bir tane devlet tiyatrosu var. Ama burada tiyatrolar full çekiyor. Pushkin'i de biliyorsunuz. Pushkin burada yaşamış, burada bir yerde yaşamış. Hatta onun da bu yakınlarda bir caddede müzesi var, evi var daha doğrusu. Buralara gelip onları da ziyaret edebiliyorsunuz. Bu cadde benim neden ilgimi çekti derseniz bu caddede İstiklal Caddesi'ndeki kadar Türk restoranı vardır. Şimdi gezerken göreceksiniz. Bir dünya Türk restoranı burada var. Evet bir tane daha Türk şeyciymiş bu. Haneden lokumcuymuş evet yazıyormuş zaten. Lokumcu, İskenderci, dönerci, kebapçı. Sen de gezerken böyle fark ediyor musun yani Türkçe konuşanların sayısı çok fazla, Türk çok fazla yoksa bana mı hep denk geliyor? Evet, bu sokakta özellikle gerçekten çok fazla Türk'le karşılaşmak. Yok sadece bu, bir tane daha Mezopotamya yazıyor değil mi? Evet. Rusya genelinde yaşarken peki Türkçe konuşan insan sayısının fazlalığına dikkatini çekiyor mu? Ya şöyle Türkçe değil de Türkiye Ha yani evet o kastım o. oralarda konuştuklarını anlayabiliyorsun. Onlar da seni biraz anlayabiliyor. Yani böyle Türkçe'ye yakın diller özellikle de çok konuşuluyor burada. Moskova'da özellikle. O yüzden bazen diyorsun ki acaba bu Türk mü o Türk mü falan karışabiliyor. Artık her an herkes Türk olabilir. Yine orada bir Türk bayrağı var. Hemen orada Beyoğlu döner. Uzağa göremiyorum yakınına gideyim. Evet. Beyoğlu döner waffle var burada.
Ama dünya mutfağı da var. Bu arada gerçekten Rusya'da aç kalınmaz ya. Rusya'da aç kalmak imkansız bir şey ya. Alın size, bu da Vietnam restoranı galiba. Yani tam olarak Rus mutfağı diye bir şey, yani onu çözemedim. Çünkü burada bir sürü millet yaşıyor ve bir sürü milletin ve dünyanın en büyük kara toprak parçasına sahip ülkesindesiniz. Ve o kadar yemeğin birleştiği bir şehirdesiniz. Herhalde şu ana kadar gördüğüm en güzel ve en temiz Hint restoranı olabilir. Ve dediğim gibi soğuk görünüm. Bundan sonra benim adamlara taktığım lakap cümle şu: soğuk görünümlü sıcak insanlar, Ruslar. Evet, bu cadde abi buraya doğru da bayağı gidiyor. Buraya doğru da bayağı gidiyor. Biz yine ortalarda bitirelim. Taksim restoran. Burada herhalde Kafkas mı acaba? Abi siyahi abilere gitmişler, Kafkas kıyafeti giydirmişler. Türk restoranının kıyafetini giydirmişler falan. Biraz ilginç olmuş. Bu arada Starbucks'lar ve McDonald's'lar kapatılmış. Starbucks'tan hiç bilmiyorum, yiyip içmedim ama kalitesini Starbucks aratmayan bir şekilde bir zincire dönüşmüş. McDonald's'tan yedim. McDonald's'ın hem işleyişi hem kalitesi, Rus tipi McDonald's'ın işleyiş ve kalitesi McDonald's aratmıyor. Belki geçebilirdi yani. Rus tipi McDonald's'ta güzel olmuş. Bak, ilginç bir park şeyi göstereceğim. Rusya'da parklar nasıl? Burası kaldırım. Bazı yollarda scooter ve bisikletler burayı kullansa da genelde yolun en sağını scooterlara ve bisikletlere ayırmışlar. O yüzden arabalar yolun ortasında duruyor gibi gelebilir ama aslında arabalar yolun ortasında durmuyor. Arabaların normalde de park etmesi gereken yerler orası. Bak, o kadar geniş ki şehir ve bu şehir 100, 200, 300 yıl önce yapılıyor. Adamlar o zaman bile düşünmüşler gelecekte nasıl bir şehir olur diye. Bu arada Rus'un da parası var ha. İsmi neydi? Rusya'da isimleri nasıl denir? Rusya'da isim Kak Tibiye Zavut. Kak Tibiye Zavut. Diyan. Dia. Diyan. Diyan. Sadece Di diyebilirsin. Di is okay. Di enough? Нет, Ди. Di. Okay. Di. 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 Aynen. Tamam. Bir daha söyle, nasıl deniyor? Di. Kak Tibiye Tibiye Zavut. Kak Tibiye Zavut. Tamam, güzel. Peki nerelisin, nasıl diyoruz? Atkudati. Atkudati. Atkuda'yı artık biliyorum. Zaten kısaca Atkuda diyorlar değil mi? Aynen, Atkuda. Tamam, Atkuda. Peki nasılsın, nasıl diyoruz? Kakdila. Kakdila. Tamam. İyiyim, nasıl diyorlar? Haroşo. Tamam. Son kez teşekkür ederim. Spasiba, teşekkürler. Tamam, güzel. Bir de güle güle söyle. Paka paka. Paka paka güle güle mi? Ben de şaka yapıyorlar sanıyorum. Herkes paka 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 diyor. Di Rus vatandaşı. Rus yani. Aynen. Yeri Diye- oldu, bir yeri Rus vatandaşı. Aa. Aynen, okuldan arkadaşım. Самая А. скорби. Aslında Komi diye Çomi Cumhuriyeti'nden gelen buraya. Komi Cumhuriyeti'nde doğmuş. Rusya'nın bu orta kısmından kuzeye doğru baktığımızda Komi diye bir yer var. Orada doğmuş. Sonra buraya gelmiş. Hayır. Annesi Moldov, babası Rus. Bir dakika. Şimdi bir şey öğreniyorum. Bu bir ülke ismi mi yoksa özel oblast mı? Küçük böyle bir cumhuriyet. Stoliца, маленький город, Syktyvkar. Komi Cumhuriyeti diye bir yer varmış. Şu anda yeni duyduk. Kız da oralıymış. Komi Cumhuriyeti Rusya içinde yer alan Ural Dağları'nın batısında ve Doğu Avrupa ovalarının Bir kuzeydoğusunda dakika, yer burası alan şu an özel- Moskova ile Petersburg arasında bir yer mi? Yok, orası Moskova'dan böyle Ha, gitmen sağ lazım. yukarıda. Burası gerçekten çok ilginç bir yer. İlginç şeyler var. Ural Dağları var. Tam Ural Dağları'nı biliyordum. Kız Komi Cumhuriyeti'nden. Evet. Aha, bir şey daha öğrendik. Komili. Türkiye hakkında ne düşünüyorsun? Gelmek istiyor mu? Seviyor mu? O Tursi, Это что, я там не была. Oraya gitmedim. Orası hakkında hiçbir şey diyemem. Çünkü orası hakkında iyi bir bilgiye sahip değilim. Güzel. Bak, bizim gibi değil. Evet. Bilmediğine bilmedim dedi. Helal olsun. Abi yok, gerçekten canı sıkılmış insanların. Bak, havaya yürüyen yol yapmışlar. Havaya yol yapmışlar adamlar. Bakın şurada bir tane havada yol var. Öylesine yani. Yolun sonunda bir yere gitmiyor.
Her yeri değerlendirmişler. Aynen. Hiçbir yerde Bak boş şuraya değil, mesela abi olay o yok. ne ya? Bak Eskiden- zoomlayacağım. Eskiden burası bildiğiniz çöplüktü aslında burası ama üzerine artık Evet duydum, bu nehrin kenarındaki bu şu an bulunduğumuz cadde ve binalar da aslında çok eskimiş ve atıl durumdaymış. Ve sonradan şimdi burayı da hayata katmışlar. Komünist olacağım, beni taşlayacaklar. Komünist oldum ben. Ya güzel abi, yani şöyle, burada şöyle bir şey var. Oligarklarda para çok. Belki oligarklar kendi cebindeki parayı çoğaltmak için bir sistem kuruyor ya da yönetmeye çalışıyor olabilir. Yani sosyalizm ya da komünizm nedir ne değildir anlamam ama ben şunu gördüm. Sosyalist ya da komünist geçmişe sahip Rusya'da bugün, yani şu anki Rusya'da hala ya da Rusya'dan kalma topraklarda bir şekilde vatandaşının da gönlünü ferah etme, devlet imkanlarıyla onu besleme, doyurma, ona güzel imkanlar sağlama, yol yapma, temizlik yapma, görsel olarak da yaşanılabilir şehirler kurma, stresten uzak bir iş hayatı ayarlamaya çalışmışlar. İnsanların olduğu şehirleri Rusya'da görmeye başladım. İlginç bir şekilde ben Rusya'yı beklentimin çok üstünde beni tatmin etti.